Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığımız karavanımızı tanıtacağız. Biraz detaylı ama kısa tutmaya çalışacağız. Adria 613 UT yeni modelimiz. Öncelikle dışından başlayalım. Ön deposunu gösterelim. Gayet kolay açılan bir açıkmış zaten. Şöyle bir de yüksek olması da avantaj. Şurada tüpü çıkarırken falan çok kolay oluyor bu boyut olması. Bayağı da geniş, kullanıma açılmış. Burada organizerlerimiz var. Burada bizim çift tüp başlığımız var. Duo kontrol. Bu karavan aldeli olduğu için yaklaşık 3-3,5 günde bir tüp değiştirmemiz gerekebiliyor. O yüzden duo kontrol bizim için bir kurtarıcı oldu. İkisini de kullanabiliyoruz. Bu bittiğinde şunu çevirip biliyorsunuzdur zaten. Bunu kullanabiliyoruz. Böyle geniş bir kullanım alanı sunuyor depomuz. Gayet de kolay. Açılır kapanır hali. Burada sky window'u var. İçerinin gerçekten çok aydınlık olmasını sağlıyor. Bu oturma alanında iki kenarlarda pencereler var. Pencereleri içeriden de açarız. Komple 90 derece açılıyor. Hartal kapı kullanmışlar. Burada kapı tek parça. Bizim bir önceki karavanımızda biliyorsunuz çift parçaydı. Onun biz avantajlarını görmüştük. Ama burada da pencerenin büyük olması ve içeriye yine aydınlık olması açısından bir artı sunuyor. Burada dış ledimiz var. Soft yumuşak bir rengi var. O yüzden onu akşamları kullanıyoruz. Burada karavanın çakmaklığı ve 220 çıkışı var. İçerideki elektriği dışarıda kullanabilmemize sağlıyor. Burada da karavanın 220 girişi var. Burası yatağın altı, aynı zamanda dışarıdan açılan servis kapağı. Bayağı yatağın altını komple sizin depolama alanı olarak ayırmışlar. Burası da yatağın başı. Yatağın başında ve ayak ucunda pencereler var. O da gerçekten böyle bir yani karavan komple aydınlık olmuş, öyle söyleyeyim. Bu karavanımızın markası, modeli. Burası arka tarafından görünümü karavanımızın. Burada tuvalet tarafı var. Buzlu cam kullanmış Adria burada. Burası tuvalet, zaten tuvaletin kaseti. Burası bahsettiğim yatağın ayak ucundaki penceresi. Burada çift buzdolabı menfezi var. Üst sistem buzdolabı ile ilgili yorumumuzu da içeride söyleyeceğim. Onu bekleyen birkaç kişi vardı. Burası mutfağın penceresi. Burası yine oturma alanının diğer tarafı. Burada su deposunun kapağı var. Burada da still water girişimiz var. Önde anlatmadığım bir şey kalmadı galiba. Şimdi içeriye girelim. Efendim, karavanımıza hoş geldiniz. Burası karavanımızın ön tarafı. Bahsettiğim gibi burada güzel bir sky window'u var. İki tarafta komple açılır pencereleri var. Yani komple açılırdan kastım böyle 90 derece açılıyor şu pencereler. O özellikleri çok hoşuma gidiyor. Burada resmen böyle bir pencere şovu yapmış Adria. Oturma alanına gelince gayet kullanışlı ve konforlu. Oldukça büyük bir masası var. Yine bu masayı indiriyorsunuz. Geniş bir çift kişilik yatak oluyor. Şu kırlente bayıldım. Örgü kırlent. Tebrik ediyorum. Onun dışında burada bu şekilde yaklaşık 4'te böyle kutu gibi, kese gibi aparatlarıyla geliyor. Çok hoşuma gitti bu. Hem dekoratif kullanabiliyorsunuz hem de ben mesela o kutu gibi olanların içine baharatlıklarımı koydum. İşime yaradı açıkçası. O şekilde geliyor. İstediğiniz yere takabiliyorsunuz onları. Burada Type-C ve USB çıkışları var. Burada güzel bir LED ışıkları var. Hem oynar başlıklı hem yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Aynı ışıklar burada Sky Window tarafında var. Karşı tarafta var. Karavanda açıkçası böyle 220 çıkışları, USB ve Type-C çıkışları yani mümkün olduğunca her yere koymuşlar. O yüzden böyle her yerde kablo taşımanıza gerek yok. O da çok hoşumuza giden bir özellik oldu açıkçası. Şu pencere de açılıyor. Üst kısım yine Adria'nın tanıtımlarında da var. Bu pencere yani Sky Window tarafı komple açılmıyor. Çok ufak, şu kadar falan bir aralık kalıyor. O da havalanmasını sağlıyor. Ama bu şekilde de zaten bence oldukça görevini yerine getiriyor. Şimdi yani buradaki iki üst dolabı göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde tek dolap olmasına rağmen oldukça büyük, yüksek ve derin. Fazlaca eşyamızı aldı ki biz doldurmamaya da çalışıyoruz dolapları, özellikle üst dolapları. Mümkün olduğunca alt kısımları dolduruyoruz. Bu arada bu alt kısımlara, alt depolara ulaşmak da çok kolay. Şu şekilde hemen ulaşabiliyorsunuz. Ben buraya hani hemen kullanılabilir poşetlerimi koydum ki elimin altında olsun diye. Çöp poşetlerimi oraya koydum. Ön kısımda anlatacaklarım bir de şurası kaldı.
Burada Bluetooth ses sistemimiz var. Burada ışıkların kontrol paneli, tuşları, burada da yerden ısıtmanın tuşu var. Bu şekilde burada ön kısımda anlatabileceğim başka bir şey bence kalmadı. Şimdi nereye geçelim? Mutfağa geçelim. Mutfağımız bu şekilde. Tezgah diğer karavanlarımıza göre bir tık yüksek. Dezavantaj değil bence. Bizim hoşumuza gitti açıkçası. Şu üst dolabımızda mikrodalga fırınımız var. Şu diğer dolabımızda komple yine bizim kullanımımıza ayrılmış bir dolap. Ben buraya tencerelerimi ve şu tarafa ufak bakliyatlarımı falan koydum. Burada şöyle bir kesme tahtası var. Bunu da böyle koyup aynı zamanda tezgah gibi kullanabiliyorsunuz. Şu ocakta kapanıyor. Burası da tezgah olarak kullanılabiliyor. Yani pişirmeyeceğiniz zamanlarda komple burası tezgah olarak kullanılabiliyor. 3 gözlü ocak kullanılmış domatiğin. Şu alana yine ben bu şekilde değerlendirdim. Ufak bir alan vardı. Oraya yağdanlık falan koydum. Çünkü bulaşık koyacak kadar geniş değil. Genelde ufak böyle yıkadığım şeyleri buna koyuyorum. Burada kendi kaşıklığı ve burada böyle kepçelik gibi bir ayrımıyla geliyor. Bu şekilde geliyor bu çekmece. Bu aparat da çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü her karavan için ben ekstra kaşıklık almak durumunda kaldım. Böyle olduğu için de güzel, kullanışlı bir çekmece olmuş. Burada şimdi bunların çoğu plastik, çok doldurmuşsunuz demeyin. 5 kiloyu geçmemesi gerekiyor dediler bize her çekmece için. Biz de oldukça hafif şeyler koymaya çalışıyoruz. Bu çekmece bu şekilde. Tabaklarımızı koyduk. Şu çekmecemizde de böyle plastik, ahşap çerezliklerimiz, kaselerimiz, plastik malzemelerimiz var. Şu alt kısım çok geniş. Burayı biz biraz böyle şuraya işte ekstra mesela tuzla koymuşum. Kalanını buraya koymuşum. Biraz erzak gibi kullandık. Çünkü arka taraflara ulaşmak biraz zor. Çok geniş ama çok sık kullanmadığım şeyleri en arka kısımlara koymayı tercih ettim. Burada çok güzel bir yine baharatlığımız var. Bu şekilde. Evet, şimdi gelelim üst sistem buzdolabına. Üst sistem buzdolabına ben yani çok tereddütlerim vardı. Diyordum yani ya Allah'ın güneşini niye kullanmayalım? Niye masrafsız bir buzdolabı kullanmayalım? Çok sessiz çalışıyor. Yani ben kompresörlü buzdolabında, yani tüm buzdolapları öyle sanıyordum açıkçası. Kompresörlü buzdolabından ben gece uyandığımı biliyorum sesten dolayı. Uyku modunda olsa bile uyandığımı biliyorum. Ama bu oldukça sessiz çalışıyor ve benim düşündüğümün aksine çok da gaz yakmıyormuş. Gazı en çok harcayan şey Alde. Tabii Alde'nin de avantajlarını saymakla bitiremem. O sebeple üst sistem buzdolabına artık karşı değilim. Bir de gerçi yazı da gör dediler. Yazın da bir deneyelim. O tecrübelerimizi paylaşırız sizinle. Ama şimdiki bakış açımla üst sistem buzdolabı çok da korkulacak ve karşı çıkılacak bir şey değilmiş açıkçası. Şu şekilde bir buzluğu var. Ki biz şu an orta seviyede kullanıyoruz buzdolabını. Hani çok soğukta da tutmuyoruz. Burada buzdolabının üstünde işte yine böyle tepsi gibi eşyalarımı koydum ben. İşte mutfak havluları var. Böyle hani yine çok sık kullanmayacağım ama orta seviyede lazım olacak şeyleri buraya koydum. Buzdolabının alt kısmında yine böyle basmatik mi deniyor bunlara? Puşmatik. Burada da işte cezvelerimi, ufak tavalarımı, küçük tencerelerimi koydum. Buzdolabı için o küçük tencerelerde oldukça işe yarıyor. Hemen mutfak alanıyla böyle şu dolabın arasına bir hack koymuşlar. Bu da karavanı oldukça aydınlık gösteriyor. Şimdi Alde'nin olduğu dolaba geçelim. Şu şekilde geniş bir dolabı var. Şu arka tarafta zaten tüm elektronik şeyler hepsi bu tarafta. Bu dolap çok sıcak oluyor. Özellikle montlarımızı falan koyuyoruz ki dışarı çıkarken böyle şey olsun, sıcacık sıcacık giyinelim diye. Buraya biz erzaklarımızı koyduk. Bu şekilde bir dolabı var. Şuraya mesela ben bir raf konulmasını tercih ederdim. Olmadığı için ben ekstra kendim bir raf uydurdum ona. Burada da şöyle bir dolabı var. Yine güzel, kullanışlı bir dolap. Biz tabii önceki karavandan alışık olduğumuz için ortada 5 litrelik su şişeleri görmemeye onu da oraya sıkıştırdık. Birçok gördüğüm karavana göre oldukça fazla depolama alanı var bu modelin. Ki Adria'nın mesela bundan daha büyük karavanlarında bu kadar depolama alanı olmayabiliyor. 613 UT o yüzden depolama anlamında gerçekten çok zengin bir karavan. Kapının girişindeki şeyden bahsetmedik. Şuradaki ayakkabılık dolabı, yani ayakkabılık gibi.
Bu şekilde ayakkabılık için muhtemelen düşünülmüş. Ama alt kısımları biz biraz böyle ardiye gibi de kullanıyoruz. Çünkü oturduğum yerin altı da ayakkabılık. Burayı böyle yine bahçede işimize yarayacak şeyleri koymayı tercih ettik kapıya yakın olduğu için. Burada yine şöyle bir dik var. Bu şekilde bir dik dolabı var. Bu da yine o bağlantılı, alet dolabıyla bağlantılı bir dolap. Burada kapı girişinde hemen yine bir ayakkabılık var. Buraya da hem buradan hem yukarıdan yine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi yatak kısmına geçelim. Geçmeden. Bu artık kural olmuş. Bunu göstermemiz lazım. Bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Yani şunu ayırdığınızda aslında burası normal bir karavan oluyor. Orada da gayet yaşanılabilir bir alan kalmış oluyor. Burada bu şekilde güzel, geniş, oldukça kullanışlı bir ada yatağımız var. İki tarafında komodinleri var. Başında ve ayak ucunda bahsettiğim gibi pencereleri var. Yatağın üst kısmında Turuma Aventa klima var. Yine bahsettiğim gibi bu yatak başında yine Type-C USB çıkışları ve 220 çıkışları var. Yataktan böyle karavanın tüm ışık sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Bahsettiğim bu kese gibi olan aparat bu. Bunu da biz kumanda falan koyduk. Gayet kullanışlı oluyor. Şurayı da gösterelim. Bu şekilde bir çekmecesi var. Alt kısmında da bir yine depolama alanı var. Yatak başındaki dolaplar da bu şekilde yine tek ama kullanışlı. 2 tane. Diğerini de açalım. Oldukça geniş dolapları var. Burada yine çok güzel ledlerimiz var. Bu da oynar başlıklı kitap okuma lambaları var. Yatak nasıl açılıyor? Şu şekilde açıyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Tek tık. Çok kolay. Gerçekten pratik bir yatak yapmışlar. Bu şekilde burada anlatacağım başka deponun altını gösterelim demiştim. Biraz dağınık olabilir. Çünkü biz buraya biraz yığma yükledik. Üst dolapları yüklemek yerine biraz buraya fazla yüklendik diyebilirim. Bu şekilde buraya da kolay ulaşabiliyoruz. Yatak tarafında anlatacağım başka bu perdeler benim çok hoşuma gitti. Gerçekten karavanın ev gibi görünmesini sağlıyor tül perdeler. Bu şekilde. Şimdi banyo kısmına geçelim. Şöyle açtık. Burada güzel bir duşumuz var. Şu şekilde. Şuradan yine kilitliyorsunuz. Gayet geniş bir alanı var. Güzel. Burada böyle hani ayak havlusunu falan hafif nemli şeyleri asmanız için bir askılık koymuşlar. Güzel. Biz buraya şunu da göstermek istiyorum. Güzel bir yani Ikea'dan biz bunu vakumlu almıştık. Bunlardan da çok memnunuz. Burada diş fırçalığı falan da var. Şurada yine ufak bir dolabı var. Orayı açmayayım. Burada güzel raflı bir dolabı var. Yine oldukça fazla eşya alıyor. Şu altlarında 4'e bölmüşler. Burası depolama anlamında gerçekten hoşuma gitti. 4'e bölmeleri de çok kullanışlı olmuş. Hani devrilmiyor yolculuk esnasında da. Henüz yapmadık ama devrilmeyeceğini öngörüyorum. Burada güzel bir yine musluğumuz var. Şu aynayı büyük yapmalarının aslında dezavantajı yıkarken sürekli burası da ıslanıyor. Silmek zorunda kalıyorsun. Fakat şu şekilde geldiğinde de boy aynası gibi de kullanabiliyorsun. Muhtemelen bunu düşünerek yaptılar. O yüzden yine 5 yıldız veriyorum. Bu tarafta tuvaletimiz var. Bahsettiğim buzlu cam bu da komple açılıyor. Açamadım. Bu şekilde oldukça ferah, güzel dizayn edilmiş. Bu arada karavan havluluk, tuvalet kağıtlığı gibi aparatlarıyla geliyor. Merak edenler için onu da belirteyim. Çünkü benim aklımda soru işaretiydi. Acaba onlar gelecek mi, ben alayım mı diye. O şekilde ufak detayları düşünmenize gerek yok. Karavanımızda anlatılacak kısımlar bu kadar. Yine sizin merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz varsa bize sorabilirsiniz. Instagram ve YouTube kanalımızdan bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, kalp atmayı unutmayın. Hoşça kalın.